Merhaba sevgili dostlar. Kahve falı köşeme hoş geldiniz. Bugün yine fincanımızı birlikte açıyor. Kahvenin telvesinde saklı kalan şekilleri ve sembolleri bakıyoruz. Belki bir yol, belki bir haber, belki de uzun zamandır beklediğiniz bir gelişmenin işareti karşımıza çıkacak. Şimdi sizden küçük bir ricam var. Eğer kahvenizi içtiyseniz fincanınızı kapatın. Biraz bekletin ve zihninizde bir dilek geçirin. İçinizden tuttuğunuz dileği kimseye söylemeyin. Bakalım fincanımız bize neler anlatacak. Ben şimdi fincanı elime alıyorum ve sanki karşımda siz oturuyormuşsunuz gibi gördüğüm her şekli tek tek yorumlayacağım. Bazen bir kalp göreceğiz, bazen bir yol, bazen bir kuş, bazen de hayatımıza girecek bir insanın sembolünü. Belki geçmişten gelen bir haber, belki beklenmedik bir telefon, belki de yepyeni bir başlangıç çıkacak karşımıza. Ama unutmayın, kahve falı bizim için güzel bir sohbet ve eğlence. Buradaki yorumları kesin bir gelecek bilgisi olarak değil, fincandaki sembollerin geleneksel ve eğlenceli yorumları olarak değerlendirelim. Videoyu izlerken siz de kendinize fincanınızdaki şekilleri düşünün. Bakalım benim gördüklerimle sizin gördükleriniz birbirine benzeyecek mi? Eğer kahve falı yorumlarını, gizemli hikayeleri ve fincanın bize anlattığı küçük sürprizleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi fazla bekletmeyelim. Kahvemiz hazır, dileğimiz tutuldu ve fincanımız önümde. Hadi bakalım fincanın kapısını birlikte açalım ve telvenin bize bugün hangi sırrı anlatacağını görelim. Hazırsanız başlıyorum. Fincanı önüme aldığımda ilk dikkatime çeken şey dik kısmı oldukça yoğun olması. Bana senin son dönemde kafanda çok fazla şeyi aynı anda taşıdığını söylüyor. Dışarıdan sakin görünsen bile içinde sürekli düşündüğün, acaba ne olacak dediğin bir konu var. Özellikle bu bir konuda karar vermeye beklemişsin. Sanki bir kapının açılmasını istiyorsun. Ama o kapının ne zaman açılacağını bilemiyorsun. Fincanın kenarında ise aydınlık bir yol görüyorum. Bu çok güzel. Önünde kapalı kalan bir mesele yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Bir süredir beklediğim bir haber, telefon veya konuşma gündeme gelebilir. Burada özellikle iki aşamalı bir gelişme hissi var. Önce küçük bir haber, ardından asıl sonucu getiren başka bir gelişme. Şimdi şu şekle bakıyorum. Burada adeta bir kuş görüntüsü var. Falda kuş genellikle haber demektir. Sana gelecek haberin seni şaşırtma ihtimali yüksek. Hatta ben artık bundan bir şey çıkacağını düşünmüyordum diyeceğin bir konuda hareketlilik olabilir. Bir de yol çıkmış ama bu yalnızca fiziksel bir yol gibi görünmüyor. Bir görüşme, buluşma veya bir yere gidip gelme de olabilir. Kısa bir yolculuk ihtimali de var. Bu yolun sonunda bir insan figürü görüyorum. Yani gideceğin yerden çok karşılaşacağın kişi çok önemli olacak gibi duruyor. Aşk tarafına baktığımda şimdi fincanın bu bölümünde çok ilginç bir görüntü var. Kalbin yanında bir gölge görüyorum. Bu bana geçmişten kalan bir duygunun tamamen kapanmadığını düşündürüyor. Ben bunu geride bıraktım desen bile bazı anlarda aklına gelen seni düşündüren biri olabilir. Ama burada farklı bir şey daha var. Kalbin hemen yanında iki ayrı yol belirtiyor. Bu duygusal hayatında bir seçim
veya iki farklı ihtimal anlamına gelebilir. Biri geçmişle bağlantılı, diğeri ise daha yeni bir enerji taşıyor. Geçmişten gelen kişiyle ilgili bir konuşma ihtimali görüyorum. Bu illa yeniden ilişki anlamına gelmez. Bazen insanlar birbirine söyleyemedikleri şeyleri sonradan söylemek için tekrar karşılaşırlar. Burada özellikle yarım kalmış bir cümle hissi var. Sanki bir konuşma tamamlanmamış, yeni tarafta ise daha sakin bir yeni enerji var. İşte başta çok büyük bir heyecan yaratmayan ama zaman geçtikçe güven veren bir kişi olabilir. Bu kişinin sana yaklaşımı daha kontrollü olabilir. Seni hemen etkilemeye çalışmak yerine önce seni tanımaya çalışacak biri gibi duruyor. Şimdi iş ve para tarafına baktığımızda bakalım. Küçük küçük kısmetler görüyorum. Büyük bir para görüntüsünden ziyade paranın birkaç farklı kanaldan gelmesi gibi bir sembol var. Bir ödeme, beklenen bir para veya maddi açıdan rahatlatacak bir gelişme gündeme gelebilir. Fakat fincan aynı zamanda para konusunda dikkatli olman gerektiğini söylüyor. Özellikle başkalarının maddi meselelerini kendi üzerine alma konusunda biraz temkinli ol. İş tarafında ise bir anahtar sembolü görüyorum. Anahtar fal yorumlarında yeni bir kapının açılması şeklinde değerlendirilir. Yeni bir iş, görev değişikliği, görüşme veya mevcut durumunda seni rahatlatacak bir fırsat olabilir. Burada benim dikkatimi çeken şey şu: senin önüne gelecek fırsat ilk anda çok büyük görünmeyebilir. Fakat doğru değerlendirilirse sonrasında büyüyebilecek bir şey gibi duruyor. Çevrende seni izleyen biri var. Şimdi fincanın üst kısmında bir göz şekli görüyorum. Bunu biraz dikkatli yorumlamak lazım. Çevrende seni merak eden, hayatında neler olduğunu takip eden biri olabilir. Bu kişinin illa kötü niyetli olduğunu söyleyemem. Fakat senin özel hayatına gerektiğinde fazla ilgi gösteren biri var gibi duruyor. Biraz da nazar sembolü hissediyorum. Son zamanlarda güzel bir gelişme yaşadığında bunu herkese anlatmak yerine biraz kendine saklaman daha iyi olabilir. Özellikle bir kadın figürü dikkat çekiyor. Bu kişiyle aranda doğrudan bir problem olmayabilir. Ama seni kendisiyle kıyaslıyor olabilir. Senin sahip olduğun bir şeyi özgüven ilişkisi ve iş fırsatı da görüyorum. Kendi hayatıyla karşılaştırıyor olabilir. Fincanın dibindeki yoğunluk bana şunu söylüyor: sen yorulmuşsun ama pes etmemişsin. Bir şeyi çok istiyorsun. Belki bunu herkese anlatamıyorsun. Hatta bazen kendine bile olur mu acaba diye soruyorsun. Ama falın üst kısmının açık olması güzel. Bu içindeki sıkışıklığın zamanla azalacağına dair sembolik bir işaret. Bir de burada yıldız gibi küçük bir şekil görüyorum. Yıldız genellikle dilek ve umutla ilişkilendirilir. Uzun zamandır istediğim bir şeyin gerçekleşeceğine dair umut verici bir sembol olarak da yorumlanır. Şimdi fincanın tamamına baktığımda 3 önemli gelişme görüyorum. Birinci, beklediğim bir haber geliyor. İkincisi, bir görüşme veya yüz yüze konuşma gerçekleşiyor. Üçüncüsü, bu konuşmadan sonra bir konuda karar veriyorsun. Ve en önemlisi, bu kararın seni uzun süredir bulunduğun belirsizlikten çıkaracağını düşünüyorum. Sanki hayatında eski sayfa mı, yeni sayfa mı şeklinde bir dönem var. Senin enerjin yeni sayfada daha yakın. Bir de 3 sayısı belirginleşmiş.
Falın genelinde 3 gün, 3 hafta veya ayın 3'ü bir tarih gibi farklı şekillerde yorumlanabilir. Bunu kesin zaman olarak değil, sembolik bir işaret olarak da düşünün. Şurada çok güzel bir kapı görüyorum. Kapının önünde duran küçük bir insan figürü var. Bu bana beklemeden çıkıp harekete geçme enerjisi veriyor. Yani önümüzdeki dönemde bazı şeylerin kendiliğinden olmasını beklemek yerine senin vereceğin bir karar önemli olabilir. Ve sana falın sonunda şunu söylemek isterim. Senin falın daha kapanan bir dönemden çok değişen bir dönem var. Geçmişten gelen bir konu tekrar önüne çıkabilir. Bir haber alabilirsin. Bir insanla önemli bir konuşma yapabilirsin. Maddi anlamda küçük ama rahatlatıcı gelişmeler görünüyor. Ama fincanın en güçlü mesajı şu. Kendini ikinci plana atma. Çünkü falın genelinde sürekli bir insan figürü, ardından bir yol ve sonrasında açık bir kapı çıkıyor. Bu da hayatındaki bazı gelişmelerin başkalarının kararlarından çok senin kendi seçimine bağlı olacağını düşündürüyor. Ve son olarak fincanın kenarında küçük bir kalp var. Kalbin tamamen kapalı değil. Sadece artık kimin hayatına girmesine izin vereceğin konusunda eskisinden çok daha seçicisin. Bence bu falın cümlesi şu. Geçmiş seni düşündürdü ama gelecek seni şaşırtacak. Fincanda gördüklerim bu kadar. Şimdi tabak falımıza geçiyoruz. Önce tabağın tamamını bakıyorum. Çünkü burada öyle bir şekil var ki birbirine bağlanan birkaç semboller var. İlk gördüğüm şey tabağın ortasındaki yoğunluk ve bana senin son zamanlarda içine attığın birçok şey olduğunu söylüyor. İnsanlara her şeyi anlatamıyorsun. Bazı konuları kendi içinde çözmeye çalışıyorsun. Özellikle bir mesele var ki artık bunu düşünmeyeceğim deyip tekrar aklına geliyor. Ama tabağın kenarına doğru gidildikçe görüntü açılıyor. Bu çok güzel bir işaret. Çünkü falın dilinde merkezin yoğunluğu, kenarın açık olması genellikle sıkıntının geride kalması ve önünün açılması şeklinde yorumlanır. Bir karşılama olabilir, bir mesaj gelebilir ya da hiç beklemediğin bir anda ortak bir ortamda karşılaşabilirsiniz. Ve bu karşılama sende demek ki bu konu tamamen kapanmamış hissi oluşturabilir. Ama tabağın başka bir yerinde daha temiz ve aydınlık bir kalp görüyorum. Bu da bana yeni bir duygusal başlangıç ihtimalini gösteriyor. Yeni gelecek kişinin enerjisi daha sakin. İlk anda büyük sözler söyleyen biri değil. Daha çok seni gözlemleyen, seni tanımaya çalışan, acele etmeyen bir insan gibi. Bu nedenle aşk konusunda önümüzdeki dönemde geçmişten gelen bir hareketlilik ile yeni bir ihtimal arasında seçim yapma durumu yaşayabilirsin. Burada karar tamamen senin olacak. Seni uzaktan takip eden biri var. Şimdi burada bir insan silüeti görüyorum. Sanki yüzü sana dönük. Bu sembol falda genellikle seni merak eden veya uzaktan takip eden birini temsil eder. Bu kişi sosyal medya üzerinde seni takip ediyor olabilir veya ortak çevreden senin hakkında bilgi alıyor olabilir. Ama dikkatime çeken şey şu oldu. Bu insan doğrudan yaklaşmak konusunda biraz çekingen. Sanki bir adım atmak istiyor ama senin vereceğin tepkiyi kestiremiyor. Biraz gurur, biraz çekingenlik ve biraz da acaba karşılık verir mi bana diye düşünüyor.
Bu nedenle senden küçük bir işaret bekliyor olabilir. Para ve iş kısmetinizde. Şimdi tabağın alt kısmına bakıyorum. Burada anahtar gibi bir şekil var. Anahtar çok güzel bir semboldür. Ben bunu özellikle iş ve maddi konular açısından yorumluyorum. Önünde yeni bir kapı açılması söz konusu olabilir. Bir iş görüşmesi, yeni bir görev, yeni bir çalışma ortamı ya da uzun zamandır beklediğim maddi gelişme. Burada para bir anda büyük miktarda gelmekten ziyade parça parça rahatlama şeklinde görünüyor. Önce küçük bir ödeme veya kazanç, sonra da önemli bir gelişme olabilir. Ayrıca evrak, imza ve resmi işlem sembolü de var. Bu nedenle önümüzdeki dönemde bir belge, başvuru ve sözleşme gibi bir konu gündeme gelebilir. Ev ve aile arasında şimdi bakıyorum. Şimdi tabağın kenarında küçük bir ev görüntüsü var. Bu bana evle ilgili bir konunun gündeme geleceğini düşündürüyor. Taşınma, ev değişikliği, ev içerisinde düzenleme veya aile içinde alınacak bir karar olabilir. Aile içinde uzun süredir konuşulan bir konu varsa bununla ilgili bir netleşme görüyorum. Özellikle bir kadın figürü belirgin. Bu kadın senin ailenden biri veya sana yakın bir kadın olabilir. Onunla yapacağın bir konuşmanın seni rahatlatacağını hissediyorum. Şurada iki insan karşılıklı duruyor gibi görünüyor. Bu kesinlikle bana yüz yüze konuşmaya çağrıştırıyor. Bu konuşma ilk başta biraz gergin başlayabilir ama sonrasında rahatlama geliyor. Sanki iki tarafta uzun süredir içinde tuttuğu şeyleri söyleyecek. Burada özellikle ben bunu sana daha önce söylemeliydim tarzında bir enerji var. Karşısındaki insanın bazı şeyleri açıklamak istediğini hissediyorum. Sen ise artık eskisi kadar kolay ikna olmayacaksın. Çünkü falan sana şunu söylüyor. Sözden çok davranışa bak. Tabağın üzerinde küçük küçük noktalar görüyorum. Bunlar fal yorumunda bazen nazar ve çevreden gelen dikkat olarak yorumlanır. Hayatında güzel bir gelişme olduğunu, bunu herkese paylaşmak istemeyebilirsin. Özellikle özel hayatınla ilgili bazı şeyleri biraz daha kendini saklaman iyi olabilir. Çünkü çevrende seni seven insanlar olduğu kadar seni sürekli kıyaslayan biri de olabilir. Bu kişinin açıkça kötü davrandığını söyleyemiyorum. Ama senin sahip olduğun bazı şeylere karşı içten içe kıskançlık duruyor olabilir. Şimdi burada uzun bir yol görüyorum. Yolun sonunda aydınlık bir bölüm duruyor. Bu bana bir değişim söylüyor. Bir seyahat olabilir, başka bir yere gitme olabilir, yeni bir iş veya yeni bir çevre olabilir. Hatta hayatında yeni bir döneme geçiş de bile olabilir. Yolun üzerinde iki küçük durak görüyorum. Bu nedenle bir kararın hemen sonuçlanmasından ziyade iki aşamada ilerlemesi mümkün. Önce bir gelişme, sonra ikinci bir gelişme, sonra karar. Tabağın üzerinde özellikle 3 ve 7 sayıları dikkatimi çekiyor. Bunlar fal yorumunda tarih veya zaman konusunda sembolik olarak düşünebiliriz. 3 gün, 3 hafta, 3 ay, 7 gün veya 7 haftalık bir süreç. Bunları kesin gelecek tarihi olarak değil, falın ve sembolik zaman işaretleri olarak düşünün. Özellikle 3 sayısı bir haberle bağlantılı gibi. 7 ise daha çok tamamlanma ve sonuçlanma enerjisi taşıyor. Şimdi tabağın en temiz yerine baktığımda yıldız benzeri bir şekil görüyorum. Senin çok istediğin bir şey var. Bunu belki çevrendeki herkese söyleyemiyorsun. Hatta bazen olmayacak galiba diye düşündüğüm bile oluyor. Ama bu dileğin ilgili önümüzdeki dönemde bir hareketlenme var. Dileğin
doğrudan gerçekleşmezse bile önce ona giden bir kapının açılması mümkün. Yani ilk gelişme sonucu değil, sonuca götüren başlangıç olabilir. Senin için en güçlü mesaj, şimdi tabağı tekrar çevirip tamamına bakıyorum ve tarafta geçmiş, bir tarafta haber, ortada sen, diğer tarafta açık bir yol. Bu bana hayatında gerçekten bir dönem noktası olduğunu düşündürüyor. Sanki uzun zamandır aynı yerde duran bazı şeyler artık hareket etmeye başlayacak. Özellikle aşk ve iş konularında geçmişten biri tekrar ortaya çıkabilir. Yeni biri girebilir hayatına. Bir iş veya para konusunda fırsat oluşabilir. Ve bütün bunların arasında senin vereceğin karar çok önemli olacak. Falın sonunda ise çok güzel bir sembol görüyorum. Bir kapı ve kapının önünde bir anahtar. Bu bana şu cümleyi söylüyor. Kapı zaten varmış gibi anahtarın sende olduğunu fark etmen gerekiyormuş. Yani önümüzdeki dönemde başkalarının kararını beklemek yerine kendi hayatının kontrolünü daha fazla eline alacağın bir dönem başlayabilir. Ve sana son bir şey söyleyeyim. Taban enerjisi ağır başlayıp aydınlık olarak bitiyor. Bu çok güzel. Çünkü bu genellikle sıkıntının azalması, beklenen haberin gelmesi, bir kararın verilmesi ve yeni bir döneme girilmesi şeklinde yorumlanır. Aşkta bir konuşma, beklenen bir haber, maddi konuda rahatlama, yeni bir fırsat, bir yolculuk veya değişim. Ve uzun zamandır istediğim bir konuda hareketlilik. Ben bu tabağın sonuna baktığımda özellikle şunu hissediyorum. Senin hayatına kapanan kapılardan çok yeniden açılacak kapılar var. Ve en güzel tarafı şu da. Bu kez kapıyı kimin açacağını beklemeyeceksin. Evet sevgili dostlar, bir kahve falımızın daha sonuna geldik. Bugün fincanımızı birlikte açtık. Telvenin içinde birbirinden farklı şekillere baktık. Geçmişten gelen izleri, yeni yollara, haberleri, kalp sembollerini ve hayatımızda girebilecek güzel gelişmeleri birlikte yorumladık. Belki fincanınızda gördüğümüz bir sembol size tanıdık geldi. Belki uzun zamandır düşündüğünüz bir kişiyi hatırladınız. Belki de içinizden tuttuğunuz dilekle ilgili güzel bir işaret gördünüz. Şimdi fincanınızı kapatırken sizden bir şey istiyorum. İçinizden tuttuğunuz dileği bir kez daha düşünün. Gözlerinizi kapatın ve o dileğinizin gerçekleştiğini hayal edin. Bazen güzel şeylerin ilk adımı onlara gerçekten inanmak ve umut etmek. Unutmayın sevgili dostlar, burada yaptığımız kahve falı yorumları tamamen sohbet, eğlence ve geleneksel sembollerin yorumlanmasını içindir. Geleceği kesin olarak bilmek mümkün değildir. Bu yüzden fincanınızdan çıkan güzel mesajları güzel bir sohbetin parçası olarak kabul edelim. Eğer bugün yaptığımız fal yorumunu sevdiyseniz videoya bir beğeni bırakmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizden gelen yorumlar benim için çok değerli. Aklınızda kalan sembolü, tuttuğunuz dileği ve fincanda sizin gördüğünüz şekli yorumlara yazabilirsiniz. Belki bir gün sonraki videoda sizin yorumunuzdan ilham alarak yeni bir fal sohbeti yaparız. Kanalımızın her geçen gün büyüyor ve sizlerin desteğiyle daha çok fincan açmaya, daha çok sohbet etmeye, kahvenin telvesiyle gizemli şekilleri birlikte yorumlamaya devam edeceğiz. Bugün fincanınızda güzel bir haber çıktıysa onu kalbinizde taşıyın. Bir yol çıktıysa önümüzün açık olmasını dileyelim. Bir kalp çıktıysa hayatınıza sevgiyle dolmasını isteyelim. Bir anahtar çıktıysa karşınıza güzel bir kapının açılmasını dileyelim. Ve eğer fincanınızda biraz karanlık ve yoğunluk gördüysek hiç endişelenmeyelim. Çünkü her fincanın sonunda aydınlık bir bölüm vardır. Bazen hayatımızda belirsizlikler,
de tıpkı kahve telvesi gibi zamanla dibe çöker ve önümüzde daha net görünmeye başlar. Şimdi fincanımızı kapatıyoruz ama sohbetimiz burada bitmiyor. Bir sonraki videoda yine kahvemizi hazırlayacağız. Fincanımızı kapatacağız. Ve bakalım telvimiz bize bu kez hangi hikayeyi anlatacak? Belki aşk, belki para, belki beklenen bir haber, belki uzun bir yolculuk. Belki de hiç beklemediğimiz bir sürpriz. O yüzden bir sonraki videoda mutlaka yeniden buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Kalbinizdeki güzel dilekleri koruyun ve hayatınızdan umudu hiç eksik etmeyin. Ben şimdilik sizlere veda ediyorum. Bir sonraki kahve falında yeniden görüşmek üzere. Fincanınız açık, yolunuz aydınlık, gönlünüz sevgiyle dolu olsun. Hoşça kalın sevgili dostlar. Bir sonraki fincanla görüşmek üzere.